Abdülkadir Selvi, Bakan Murat Kurum Hürriyet'e açıkladı, konutlar için zemin etüdü başladı. Bakan Kurum, vatandaşımızın 1 saat 1 dakika bile daha az mağduriyeti olabilmesi amacıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kalıcı konutlar için zemin etüt çalışmalarına başladık. Kalıcı konutların yapımına 10 ilde eş zamanlı olarak başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar söyleyip de yapmadığımız bir iş olmadı. Aynı motivasyonla çalışacağız ve inşallah vatandaşımızı mahcup etmeyeceğiz, diye konuştu. Yeni yerleşim alanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bölgedeki durumu ve kalıcı konutları konuştuk. Kalıcı konutlar yeni yerlere mi, yıkılan yerlere mi yapılacak? Murat Kurum, yeni yerleşim alanlarını çalışıyoruz. Bölgeyi inceledim. 2 gün önce Hatay'ı tamamladık, Maraş'ı tamamladık. Diğer yerleri de çalışıyoruz. Belediyelerimizin, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin de fikirlerini alıyoruz. Teknik olarak en doğru yere, en doğru zemine, yerleşim yerinin fay hattına olan mesafesine bakmak suretiyle bu tespitleri yapıyoruz. Ardından zemin etütleri yapılacak. Onların bir kısmı da başlatıldı. En doğru yeri ve zemini bulmak ve şehrin büyüme öngörüsünü de gözetmek suretiyle proje çalışmaları başlatıldı. Eş zamanlı olarak başlayacağız. Mart ayı itibarıyla 30.000 konutun inşa sürecini başlatacağız. Bu arada hasar tespiti biten yerlerden de ağır hasarlı, yıkılmış, acil yıkılacak yapılar varsa bunlar yıkılacak, enkazı temizlenecek ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu inşa sürecini eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerimizde, köylerimizde başlatmış olacağız. Daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl aksiyon aldıysak burada da devletimizin tüm imkanlarıyla hızlı bir inşa sürecini yürüteceğiz. Vatandaşımızın 1 saat 1 dakika bile daha az mağduriyeti olabilmesi amacıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. TOKİ eliyle başarmış bir ülkeyiz. Tabii 20 yılda baktığınızda, biz Türkiye olarak 3.003.000 konutun dönüşümünü sağlamış ve TOKİ eliyle 1.180.000 konutun depreme dayanıklı ve sosyal donatılarıyla birlikte inşasını gerçekleştirmiş bir ülkeyiz. Söz verdiğimiz konutları zamanında vatandaşlarımıza teslim ettik. Aynı motivasyonla çalışacağız ve inşallah vatandaşımızı mahcup etmeyeceğiz. Kalıcı konutlar için zemin etüt çalışmalarına başladık. Kalıcı konutların yapımına 10 ilde eş zamanlı olarak başlamayı planlıyoruz. Bugüne kadar söyleyip de yapmadığımız bir iş olmadı. Aynı motivasyonla çalışacağız. Cumhuriyet tarihinin konut seferberliği. Bu iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Bu çalışmalarla 24 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Tabii bunun dışında özel sektörümüzün ürettiği yüz binlerce konutun etkin yapı denetimini sağlayarak binalarımızı depreme güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah TOKİ eliyle, altyapılarını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle, Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu yapım seferberliğini başlatıp 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. TOKİ konutları yıkılmadı. Yani yıkılan yerlere baktığımızda, TOKİ bloklarının hepsi ayakta. Hiçbir TOKİ bloku yıkılmadı. Yeni konutlarımızı da 2 büyük deprem geçiren ve buna rağmen ayakta duran TOKİ konutlarında yaşayan milyonlarca insana güven veren anlayışla yaparak sürecimizi yürüteceğiz. Doğru zemin ve doğru teknikle güvenli, sağlıklı konutlar inşa edeceğiz. Evlerine yerleşene kadar vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Eşya taşıma, kira yardımına kadar maddi ve manevi olarak vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şunu da ekleyeyim, bu süreçte çimento, demir, seramik gibi malzemelerle de ilgili sektörlerle konuşarak bağlantıları yapıyoruz. Şehirlerin dokusu korunacak mı? Hatay, Maraş, Adıyaman başta olmak üzere şehir merkezlerinde yıkılan binalar çok fazla. Konutları yaparken o şehirlerin dokusu korunacak mı? Murat Kurum, şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 1 yıl içerisinde bitireceğiz sözü, milletimize yapılmış bir taahhüttür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yıkım neden bu kadar büyük? Sizin tespitlerinize göre bu kadar büyük bir yıkım neden oldu? Murat Kurum, bölgede yoğun bir fay hattı var. Bazı alanlarda fay hattına yakın zemindeki sıvılaşmaya uygun olarak mühendislik hizmeti alınmamış olması.
Yine bu noktada imalat ve işçilik hataları sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hasar tespitinde son durum. Depremden hasar görmüş, yıkılmış binalarla ilgili tespitleriniz ne düzeyde? Murat Kurum, hasar tespit sürecini 7100 personelle yoğun bir şekilde yürütüyoruz. İller bazında, yıkılmış binalarda, ağır hasarlı binaların tespitinde önemli yol kat ettik. İlk 10 günde 387.346 binada 1.856.864 bağımsız birim inceledik, acil yıkılması gereken 50.576 binada 224.923 bağımsız birim var. 99.300 binada 640.131 bağımsız birim az hasarlı, 180.355 binada 762.627 bağımsız birim hasarsız. Yıkılanların büyük kısmı 99 depremi öncesinden. Bir not da benden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada yıkılan binaların %98'inin 1999 yılından önce inşa edilen binalar olduğu bilgisini verdi. Yıkılan binaların yaklaşık %98,5'inin, 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi. Adıyaman merkezde yıkılan 1075 binanın %97,4'ünün, Hatay Antakya'da yıkılan 538 binanın %97,9'unun, Gaziantep'te Nurdağ'ında yıkılan 1497 binanın %98,6'sının, yine 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş ve yapı denetimi hizmeti almamış olduğu belirlendi. Ayrıca orta hasar veya daha yıkıcı etkiye maruz kalan binalar üzerinde yapılan incelemelerde, bu binaların %95'inin, yine diğerleri gibi, 99 Marmara depreminden önce yapılan eski yapılardan oluştuğu tespit edildi.